Merhaba, ben Türkiye Hair Akademi'den Operatör Doktor Öner Kur'an. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Evet, ilk sorumuzu cevaplayabiliriz. Hastalarımızdan gelen ilk soru şu. Saç ekimi nasıl bir işlemdir? Saç ekimi hem kozmetik amaçla hem de tedavi amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de mutlaka steril ortamlarda ve cerrahi prensiplere bağlı kalınarak yapılmalıdır. Çünkü tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi saç ekimi işleminin de bazı olumsuz sonuçları, komplikasyonları olabilir. Kanama, enfeksiyon, kötü skar dokusu oluşumu, yara iyileşmesinde bir takım gecikmeler ve bunun olumsuz sonuçları görülebileceği için bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak ve bunlarla karşılaşmamak için tüm diğer cerrahi işlemler gibi cerrahi prensiplere bağlı kalınarak ve steril ortamlarda yapılması gerekir. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bir diğer sorumuz da şu. Saç ekiminde yaş sınırı var mıdır? Saç ekiminde yaş sınırı yoktur. Ancak genel kabul gören yaş aralığı 18 ila 75 yaş arasıdır. 18 yaşından önce kozmetik amaçlı tıbbi işlem yapmak etik olarak doğru olmadığı için, hem tıbbi olarak hem etik olarak doğru olmadığı için, ki biz de kliniğimizde bunu benimsiyoruz ve bu şekilde işlem yapıyoruz. Onun için 18 yaşından küçük kişilere saç ekimi yapılmaz. Ancak kaza nedeniyle, yanık nedeniyle eğer saç kaybı oluşmuşsa o zaman tedavi amacıyla çocukluk yaşlarında bile yapılabilir. İleri yaşlarda da yine günümüzde başarıyla saç ekimi yapılmaktadır ve gençler gibi iyi sonuçlar alınmaktadır. Yaşlı, herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmayan bireylerde eğer doğru tekniklerle ve uygun yöntemlerle başarılı cerrahlar tarafından ehil ellerde yapılırsa aynı gençlerdeki gibi oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Evet hocam. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bu sorumuz da şu. Saç ekimi ne zaman yapılmalıdır? Saç ekimi eğer kişinin saçlarının yoğunluğunda %50 oranında bir azalma oluşmuşsa ve saçlı derisi görünür hale gelmişse artık saç ekimi için bu kişi iyi bir adaydır demektir. Bu zamanlarda yapılabilir. Ancak bu demek değildir ki başka zaman yapılmaz. Saç dökülmesinin hızına, şekline, yaşına bağlı olarak eğer kişinin saç dökülmesi ve seyrelme kişinin bir takım psikolojik durumunu etkiliyorsa, eğer kişide kozmetik kaygılar, özgüven sorunu oluşturuyorsa bu kişilerde de saç ekimi yapılması için bir engel yoktur. Burada zamanı seçmek için kişinin durumunu da mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz. Saç ekimi kaç kez yapılabilir? Saç ekiminin sınırı olmamakla birlikte bugün gene kabul gören sayı 3'tür. Sağlıklı ortalama bir ömür boyunca 3 kere saç ekimi yapılması uygundur. Burada önemli olan saç ekimi için alınacak olan saçların alındığı bölge, yani donör bölgesi dediğimiz bölgede yeteri sayıda saç kökü olması ve bunların sağlıklı olmasıdır. Bu donör bölgesinde, yani saçları ekim için aldığımız bölgede yeterli sayıda sağlıklı saç varsa saç ekimi tekrarlanabilir. Burada her saç ekimi yapılırken, donör bölgeden saç alırken bir dahaki saç ekimi için sağlıklı saçları bırakmak ve donör bölgeyi korumak da esas olmalıdır. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Umarım izleyenlerimiz de, takipçilerimiz de merak ettiği sorulara cevap bulmuştur. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Hastalarımız bizi sosyal medya alanlarından takip edip sorularını burada bize gönderebilirler, yönlendirebilirler. Direkt arayarak da yönlendirebilirler. Biz elimizden geldiği kadar onların bütün sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim.